Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz arkadaşlar. Videoma başlamadan önce kanalımı beğenip paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi konumuza başlayalım. Bugünkü konumuz Squid Game. Netflix'te yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında popüler olan Güney Kore dizisi Squid Game'in konusu kısaca şöyle. Olay distopik bir dünyada geçiyor. Maddi sıkıntı çeken kişiler sonunda 40 milyon dolar ödül olan bir oyunda oynamak için davet alırlar. Elbette bu oyunda ölüm tehlikesi de vardır. Oyuncular hayatta kalabilmek ve bir sonraki etaba geçebilmek için her şeyi yaparlar. Bu süreçte tehlikenin boyutu da giderek artmaktadır. Tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game hakkında bilinmeyen ve dizi hakkında az bilinen gerçekler neymiş? Gelin hep beraber bakalım arkadaşlar. Oyundaki kıyafetler. Dizideki oyuncuların giydiği yeşil takım yönetmen lisedeyken okullarda yaygın olarak kullanılan spor üniformalarından biriymiş. Gardiyanların pembe kıyafeti ise karıncalardan ilham alınarak tasarlanmış ve gardiyanların yüzlerindeki daire işçileri, üçgen askerleri ve karede yöneticileri temsil ederken maskelerin şekli ise karınca ağzına benzetiliyor. Kıyafetlerde bulunan numaralardaki gizem. Gi-hun'un kıyafet numarası bildiğiniz gibi 456. 456 numarası ise bazı kültürlerde dürüstlüğü ve bütünlüğü temsil ediyormuş. 001 numaralı yaşlı adam ise dikkat çeken karakterlerden. Korece'de Oilnam yani bir numaralı adam veya birinci adam anlamına geliyor. Dizideki her şey gerçek. Squid Game dizisinde bilgisayar efektlerinden çok az yararlanıldı. Örneğin ilk oyundaki alanda insanlar bilgisayarlarla çoğaltılmadı. Onun yerine tam tamına 456 tane oyuncu kullanıldı. Dizideki dev bebek bile gerçek. Hatta Güney Kore'de bir AVM'nin girişinde sergileniyor. Gi-hun'un saçlarındaki rengin anlamı. Gi-hun'un saçlarını kırmızıya boyatması ise en son yarışmayı kazandığı için özgüvenin yerine gelmesini ve toplum içindeki farklılığını temsil ediyormuş. Duvarlara çizilen oyun resimleri. Dizide hangi oyunun oynanacağı aslında duvarlarda çizimle anlatılmış. Bu çizimler o kadar basit ki sanki bir çocuğun elinden çıkmış gibi. Evet, şimdi diziden sonra neler değişti, ilginç neler oldu bunlara bakalım arkadaşlar. Geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu Güney Kore dizisi Squid Game, Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. Şimdiden 111 milyon hanenin izlediği dizideki kıyafetler satış rekorları kırarken diziden ilham alınarak açılan mekanlarda izdihamlar çıktı. Peki Squid Game'in başarısının sırrı neydi? İşte dizi hakkında az bilinen gerçekler. Netflix'in Güney Kore yapım draması Squid Game, şiddet içeren oyunlarda para için yarışan insanları ele alan konusuyla kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşırken dizi oyuncuları da kısa sürede milyonlarca takipçi kazandı. Wang Dong-yuk'un senaryo çalışmalarına 2008 yılında başladığı yapım şimdiden 111 milyon izleyiciyi toplarken diziden esinlenerek açılan mekanlar, diziden ilham alınarak oynanan oyunlarda yoğun ilgi gördü. Peki borca batmış yüzlerce 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için birbirinden acımasız oyunlarda yer aldığı dizinin bu kadar başarılı olmasının sırrı neydi? Dizi aslında ne anlatıyordu? Yapım hakkında bilinmeyenler nelermiş bunları inceleyelim arkadaşlar. Ancak konunun bazı bölümleri spoiler yani hikayenin olay örgüsü ile ilgili bilgiler içerebilir. Şimdiden uyarmış olayım. Squid Game dizisinin konusu 17 Eylül'de yayınlanmaya başlayan Squid Game, Güney Kore'de yüklü bir borç altına giren, tehlikeli işlere karıştığı için eve dönemeyen, parasızlıktan ailesine bakamayan bir grup insana odaklanıyor. Hayatlarını umutsuzca değiştirmek isterken metroda bir adamla karşılaşan bu kişiler bir anda kendilerini çocuk oyunları turnuvasında buluyorlar. Oyunun acımasızlığı karşısında kanları donan yarışmacılar oylama yaparak oyunu sonlandırıyorlar. Fakat eski hayatlarına döndüklerinde ise yaşadıkları çaresizlikle tekrar gönüllü olarak turnuvaya katılıyorlar. Hayatta kalmak için tek şanslarının ihtiyaç duydukları parayı kazanmak olduğunu düşünen katılımcıların şeker kalıbı, kırmızı ışık, yeşil ışık ve daha pek çok çocuk oyunundan sağ kurtulması gerekiyor. Peki bu dizi nasıl ortaya çıktı? Dizinin yaratıcısı Wang Dong-yuk, yapımın ardındaki fikri gerçek dünyadaki olaylardan esinlenerek 2008'de bulduğunu söyledi. Donald Trump, VIP'lerden birine benzediğini belirten Wang Dong-yuk şöyle devam etti.
O zamanlar ülkede Lehman Brothers krizi vardı. Krizden Kore ekonomisi kötü etkilendi ve ben de ekonomik olarak mücadele ediyordum. Geçtiğimiz 10 yılda birçok sorun vardı. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, özellikle de Kore'deki gençler tüm paralarını kripto para birimlerine yatırıyordu. Facebook, Google gibi teknoloji devleri hayatımızı yeniden yapılandırıyorlardı ve daha sonra Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu ve bence Trump dizideki VIP'lerden birine benziyor. Ülke değil de yarışma programı yönetiyor, insanları korkutuyor gibiydi. Tüm bunlar olduktan sonra dizinin tüm dünya ile buluşması için doğru zaman olduğunu düşündüm ifadelerini kullandı. Diziye adını veren oyun nedir? Squid Game nasıl oynanıyor? Diziye ismini veren ve Kore'de popüler olan kalamar oyunu hücum ve savunma üzerine iki takımdan oluşuyor. Tıpkı Song Gi-hoon'un girişte açıkladığı gibi. Kurallar çok basit. Çocuklar hücum ve savunma olarak iki gruba ayrılırlar. Oyun başladıktan sonra savunma saha içinde iki ayak üzerinde koşabilir, çizginin dışındaki hücum ise sadece tek ayak üzerinde zıplayabilir. Ama müdafadan daha fazla kalamarın belini kesen bir saldırgan iki ayağı üzerinde serbestçe yürüme özgürlüğüne sahip olur. Ne sebeple olursa olsun buna gizli müfettiş denir. Son savaş için hazırlandıktan sonra saldırganlar toplanır. Kalamarın girişinde kazanmak için saldırganlar ayaklarıyla kalamarın kafasındaki küçük kapalı alana dokunmalıdırlar. Savunucu ise kalamarın hattından dışarı iterse elenirsiniz. Dizi hakkında merak edilenler, senaryo 2008'de başlayıp 2009'da bitti. Dizinin yapımcısı Wang Dong-hyuk senaryo üzerinde 2008'de çalışmaya başladı ve ilk taslağını 2009'da bitirdi. Yazar ve yönetmenin ilk iki bölümü tek başına yazması yaklaşık 6 ay sürdü. Wang, Radio Times'a hikayenin alışılamadık ve şiddet dolu olması nedeniyle insanların onu ticaretleştiremeyecek kadar soyut bulacağından endişe ettiğini anlattı ve daha sonra da Netflix diziyi satın alana kadar finansman ve oyuncu seçimi ile de mücadele ettiğini belirtti. Aslında dizi değil, filmdi. Silenced ve The Fortress gibi popülerlik yakalayan filmler yazıp yöneten Wang Wai-te verdiği demeçte, Silence ve The Fortress gibi popülerlik yakalayan filmler yazıp yöneten Wang verdiği demeçte projenin aslında film olduğunu, daha sonra diziye çevrildiğini ifade etti. Wang Dong-hyuk, Si Beok karakterinin de en başta erkek olduğunu altını çizdi. Oyuncuların yattığı odanın duvarlarında hangi oyunların yer alacağı hakkında ipuçları bulunuyor. Duvarlarda oyuncuların habercisi olan çizimler de var. Dizinin ilk bölümünde yer alan ürkütücü büyük boy bebek, Seul'un yaklaşık 3 saat kuzeyindeki kırsal bir bölge olan Chicheon ilçesinde görülebiliyor. Bebeğin Squid Game çekimleri için ödünç alındığı ve daha sonra iade edildiği ortaya çıktı. Korebao göre oyuncak bebek bir at arabası müzesinin girişini koruyor. Kartta yer alan telefon numarası gerçekmiş. Dizi izleyenler yarışmacıların gizemli kart vizitlerindeki 8 haneli numarayı arayarak oyuna dahil olduğunu mutlaka bilir. Telefon numarasının net bir şekilde dizide gösterildiğinde fark etmişsinizdir. Dizide yer alan telefon numarasının ise gerçek olduğu ve numara sahibinin günde en az 4000 kez arama aldığını biliyor muydunuz? Hatta devlet başkanlığı adayı Hu Yong-yong'un numarayı satın almak için $85.000 teklif ettiği basına yansıdı. Ayrıca dizinin sonunda görülen banka hesabına hayranlar tarafından para yatırıldığı açıklandı. Yatırılan paranın ardından prodüktör ekibi gelecekte olası sorunlardan kaçınmak için hesabın kapatılması için girişimlere başladı. Dizide yer alan şekerleme oyunu özellikle TikTok kullanıcılarına ilham oldu. Kore'de bazı bölgelerde dalgona şekeri bir anda Google Trend listesine girdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı şekerleme tarifini paylaşmaya başladı. Şeker aslında iki basit bileşenden oluşuyor: şeker ve kabartma tozu. Öte yandan asıl zorluk şekeri kırmadan yemekten geçiyor. Kore Times'a konuşan yönetmen, yapım ekibi ve ben dizimizin bir dalgona çılgınlığı başlatması hakkında şaka yapardık ama bunun gerçekten olmasına şaşırdım, dedi. Kırmızı saçların sırrı. Yazar Dong-hyuk konuyla ilgili hayal ettim ve kendi kendime düşündüm. Saçını asla boyamayacağı renk nedir? Sonra Gi-hoon saçını asla kırmızıya boyamayacağı sonucuna vardım. Bu onun için yapılacak en çılgınca şey olurdu ifadesini kullandı. Dong-hyuk
alev alev yanan kızıl saçların Gi-hun'un içsel öfkesini ve ölümcül Squid Game oyununun organizatörlerine karşı öfkesini gösterdiğini ekledi. Başka dizilerin de popüler olmasına sağladı aynı zamanda bu dizi. Forbes, Squid Games'in İngilizce olmayan benzer yapımların daha çok izlenmesine yardım ettiğini belirtti. Zira dizinin yayınlanmasından bu yana hem Japon gerilim dizisi Alice in Borderland hem de Güney Kore draması Sweet Home Netflix'te trend oldu. Dizi son bölümde gerçek hayatta anons edilmiş bir haber olarak kullanılıyor. Wang, The Sunday'e dizi sırasında mümkün olduğunca Koreli aileler için gerçeği vurgulamak istediğini ifade etti. Bu nedenle son bölümde gerçek hayattan bir haber metni kullanıldı. Bölümde bir haber spikeri bu ülkede hane halkı borcu artarak küresel ortalamanın üzerine çıkıyor diyor. Wang bu haberin birkaç yıl öncesine ait olduğunu ve koronavirüs nedeniyle borçların iyice kabardığını belirtti. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.